E-spor yani elektronik spor aslında video oyunlarının profesyonel bir mücadele alanına dönüşmesiyle başladı. 1970'lerin sonu ve 1980'lerin başında arcade salonlarında başlayan rekabet zamanla internetin yaygınlaşmasıyla global bir fenomen haline geldi. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olup like ve yorum atabilirsiniz. Ayrıca katıl üyeliği alarak katılı özel içeriklere erişebilir ve daha pek çok özellikten yararlanabilir. Açtığımız oyun sunucuları, yapacağımız oyunlar ve etkinliklere öncelikli erişim hakkına sahip olabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim. 90'larda StarCraft ve Counter Strike gibi oyunlar sadece eğlence değil, aynı zamanda profesyonel bir yarış alanı olma yolunda ilk ciddi adımları attı. Bu dönem e-sporun temel kurallarının ve organizasyon yapılarının şekillendiği dönemdi. Özellikle Güney Kore, StarCraft ile e-sporu bir kültür haline getirdi. Oyuncular milyonlarca izleyici önünde turnuvalara çıkıyor, sponsorlar ve medya, oyun endüstrisinin bu yeni segmentine yatırım yapıyordu. 2000'li yıllara gelindiğinde e-spor artık sadece belirli bir kitleye hitap eden bir hobi değil, küresel çapta devasa bir endüstri haline gelmişti. LoL, Dota 2 ve CSGO gibi oyunlar milyonlarca dolarlık ödül havuzları ve uluslararası turnuvalarla e-sporun profesyonelleşmesini sağladı. Streaming platformları ve YouTube gibi mecralar oyuncuların yeteneklerini milyonlara göstermesini kolaylaştırdı. Bu dönemde e-spor yalnızca oyuncuların değil, izleyicilerin, yatırımcıların ve markaların da ilgisini çekmeye başladı. Türkiye'de e-sporun hikayesi biraz daha geç başladı ama hızlı bir ivme kazandı. 2000'li yılların başında Counter Strike ve Warcraft 3 ile başlayan yerel turnuvalar zamanla online ligler ve profesyonel takımların doğmasına öncülük etti. Özellikle 2005-2010 yılları arasında kurulan oyun toplulukları ve forumlar oyuncuların organize olmasını sağladı ve e-spor kültürünü tabana yaydı. 2010'ların başında Türkiye'de internet altyapısının iyileşmesi ve genç nüfusun yüksek oyun ilgisi e-sporun profesyonel bir spor olarak algılanmasını hızlandırdı. LoL Türkiye Ligi, Zula ve PUBG gibi oyunların yerel turnuvaları oyuncuların hem yeteneklerini sergileyebileceği hem de sponsor anlaşmaları yapabileceği ortamlar sağladı. Bu süreçte bazı Türk oyuncular uluslararası arenada adını duyurdu. Türkiye'yi küresel e-spor haritasına taşıdı. Son yıllarda ise e-spor Türkiye'de gençler için bir kariyer alternatifi olarak ciddi şekilde kabul görmeye başladı. Üniversitelerde e-spor bölümleri açılıyor, profesyonel ligler ve sponsorlar devreye giriyor. Canlı yayın platformları üzerinden büyük kitlere ulaşmayı sağlarken markalar ve medyada e-sporu ciddi bir yatırım alanı olarak görüyor. Türkiye artık sadece bir oyuncu üstü değil, global e-spor endüstrisinin aktif bir parçası haline geldi. Bugün e-spor sadece gençler arasında bir trend değil. Tüm dünyada ciddi bir endüstri ve kariyer alanı haline gelmiş durumda. Sponsorluk anlaşmaları, turnuva ödülleri, yayın gelirleri ve marka işbirlikleriyle milyon dolarlık yatırımlar dönüyor. Globaldeki dev organizasyonlar, milyonlarca izleyiciye ulaşan canlı yayınlar ve büyük turnuvalarla e-spor yalnızca bir oyun değil, bir eğlence ve medya fenomeni haline getirdi. İzleyiciler bir futbol maçı izler gibi e-spor karşılaşmalarını takip ediyor. Oyuncular ise popüler kültürün yeni yıldızları haline geliyor. Türkiye'de de durum bundan farklı değil. Son yıllarda kurulan profesyonel takımlar ve yerel ligler oyunculara hem ulusal hem de uluslararası platformlarda kendini gösterme fırsatı sunuyor. League of Legends Türkiye Ligi hali hazırda binlerce izleyiciye ulaşırken Zula, PUBG ve Valorant gibi oyunların yerel turnuvaları genç yeteneklerin sahneye çıkmasını sağlıyor. Üniversitelerde açılan e-spor bölümleri gençlere sadece oyun oynamayı değil, takım yönetimi, yayıncılık ve dijital pazarlama gibi yan becerileri de kazandırıyor. Bu e-sporu bir hobi olmaktan çıkarıp ciddi bir kariyer yolu haline getiriyor. Yayıncılık ve içerik üretiminde Türkiye'de e-sporun büyümesinde kritik rol oynuyor. Twitch, YouTube ve TikTok gibi platformlar sayesinde oyuncular sadece turnuva kazanan olarak değil, topluluk oluşturan içerik üretici olarak da değer kazanıyor. İzleyici kitlesi genişledikçe markalar, sponsorluk ve işbirlikleriyle e-spora daha fazla yatırım yapıyor. Bu döngü Türkiye'nin global e-spor sahnesinde güçlü bir konum elde etmesini sağlıyor. Türkiye'nin e-spor alanındaki büyüme potansiyeli oldukça yüksek. Genç nüfusun teknolojiye yatkınlığı, oyun kültürüne olan ilgisi ve internet altyapısının giderek iyileşmesi önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin global arenada daha çok ismini duyurmasını sağlayacak. Ayrıca eğitim kurumlarının ve özel sektörün desteği oyuncuların yalnızca oyun becerilerini değil, strateji geliştirme, takım çalışması ve dijital içerik üretimi gibi yeteneklerini de geliştirmelerine olanak tanıyor. Gelecek aynı zamanda yeni oyun türleri ve platformlarla şekillenecek. Mobil oyunlar, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik tabanlı e-spor karşılaşmaları Türkiye'de de ilgi görmeye başlayacak. Bu e-sporun sınırlarını genişletecek ve daha fazla gencin profesyonel arenaya adım atmasını sağlayacak. E-spor sadece bir oyun alanı değil.
Bir kültür, bir endüstri ve bir kariyer fırsatı. Türkiye geçmişten bugüne hızlı bir dönüşüm yaşadı ve artık global e-spor dünyasında hem rekabetçi hem de yaratıcı bir aktör olarak yer alıyor. Önümüzdeki yıllar bu hikayenin sadece başlangıcı. Türkiye'nin yetenekleri ve girişimleriyle e-sporun global sahnesine çok daha güçlü bir yer alması kaçınılmaz görünüyor. Ülkemiz e-spor sahnesinde sadece bir izleyici veya tüketici değil, aktif bir üretici haline de geldi. İlk ciddi adımlar 2005-2010 yılları arasında kurulan küçük takımlar ve amatör liglerde atıldı. Counter-Strike turnuvalarında boy gösteren oyuncular çoğu zaman kendi ekipmanlarını ve internetlerini kullanarak mücadele ediyordu. Ancak yetenek ve azim kısa sürede dikkat çekti. Örneğin 2010'lu yıllarda uluslararası arenaya çıkan Space Soldier takımı CSGO ile Türkiye'yi dünya çapında temsil ederek yerel oyuncuların global sahnede neler başarabileceğini gösterdi. LoL Türkiye Ligi ise genç oyuncular için adeta bir okul işlevi gördü. Takımlar arasında yaşanan çekişmeler sadece oyun becerilerinin değil, takım stratejisi ve mental dayanıklılığı da geliştirdi. 2015'te 1907 Fenerbahçe e-spor, Dark Passage gibi takımların uluslararası turnuvalarda adını duyurması Türkiye'de e-sporun ciddi bir sektör olduğunun göstergesiydi. İzleyici sayıları binleri aştı, canlı yayınlar ve sosyal medya içerikleri milyonlara ulaştı. Ülkemizde e-sporun büyümesinde turnuvaların rolü çok büyük. Zula, PUBG, Valorant, CSGO gibi oyunların yerel turnuvaları hem oyuncular hem de izleyiciler için merkez etkinlikler haline geldi. Örneğin Zula Türkiye Şampiyonası her yıl binlerce oyuncuyu ve yüz binlerce izleyiciye ulaşıyor. Bu turnuvalar gençlerin hem kendi yeteneklerini sergilemesine hem de sponsorlar ve markalarla tanışmasına imkan tanıyor. Canlı yayın kültürü de Türkiye'de e-sporun büyümesini hızlandırdı. Twitch, YouTube ve Kick üzerinden yayın yapan Türk oyuncular global izleyici kitlesiyle etkileşim kuruyor, topluluklarını büyütüyor. Bu etkileşim sadece izleyici sayılarını değil, aynı zamanda Türkiye'nin global e-spor algısını da güçlendiriyor. Yayıncılık sayesinde küçük oyuncular turnuva ödülleri kazanmasa bile içerik üretimiyle kariyer yapabiliyor. Türkiye'nin e-spor sahnesi önümüzdeki yıllarda global rekabetin çok daha içinde olacak. Mobil oyunlar, VR ve artırılmış gerçeklik tabanlı platformlar Türkiye'de de hızla yaygınlaşacak. Üniversitelerde açılan e-spor bölümleri ve özel sektör yatırımları genç yeteneklerin hem profesyonel hem de yaratıcı yönlerini geliştirmesini sağlayacak. Büyük turnuvalarda Türkiye'nin adının sık sık duyulması sadece oyuncuların değil, altyapıyı destekleyen kurumların ve sponsorların başarısıyla mümkün olacak. Türkiye geçmişten bugüne hızlı gelişti. Artık global e-spor dünyasında aktif, stratejik ve yaratıcı bir aktör olarak yer alıyor. Önümüzdeki yıllar bu hikayenin sadece başlangıcı. Türkiye'nin yetenekleri ve girişimleriyle e-sporun global sahnesine çok daha güçlü bir yer alması kaçınılmaz. E-spor küçük bir hobi olarak başlayan yolculuğunun bugün milyonlarca insanın izlediği, global çapta milyar dolarlık bir endüstriye dönüştürdü. Kültürler, ülkeler ve nesiller arası bir köprü kuran bu dijital arena yalnızca oyun oynamakla kalmayıp kariyer fırsatları, yaratıcılık ve topluluk oluşturma alanları da sundu. Türkiye bu küresel hikayenin artık pasif bir izleyicisi değil. Yetenekleri, takımları ve girişimleriyle aktif bir oyuncusu. Gelecek yıllarda yeni oyun türleri, gelişen teknolojiler ve genç yeteneklerin atılımıyla Türkiye'nin e-spor dünyasına çok daha güçlü bir yer alacağı kesin. E-sporun hikayesi bitmiş değil. Her maç, her turnuva ve her yeni oyuncu bu hikayeyi yeniden yazıyor. Küresel ve yerel başarılar izleyicinin tutkusu ve gençlerin azmiyle birleştiğinde e-spor sadece bir oyun alanı değil. Bir kültür, bir endüstri ve bir gelecek vizyonu haline geliyor. Ve işte tam bu noktada izlediğimiz her mücadele, her galibiyet ve her yenilgi e-sporun büyüyen, şekillenen ve sınırlarını zorlayan hikayesinin bir parçası oluyor. Ülkemiz ve dünya bu oyunun en heyecan verici seviyelerinde buluşmaya devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.